Herkese merhabalar. Bugün sizlere vejetaryen bir tarifim var. Vejetaryen kebap yapacağız. Çok renkli bir kebap olacak. Tarif detaylarını açıklamalar kısmına ekledim. Orada bulabilirsiniz. Genel olarak elimde olan sebzelerden kullanmaya çalıştım. Kırmızı soğanları doğrayarak işe başladım. Bunların parçalanmasını istemiyorum. Çünkü şişe dizeceğiz en sonda. Eğer soğanınız çok küçük değilse çeyrek dilimler yapabilirsiniz ya da yarım dilimler yapabilirsiniz. Kabakları büyük parçalar halinde dilimledim. 3 parmak kalınlığında. Yine kabağı da ortadan bölerek dilimledim. Bunları da aynı şekilde şişe dizeceğiz. Fırında pişireceğimiz için suyunu çekecek. Çok fazla küçük kalmasını istemiyorum piştikten sonra. Siz de bu şekilde bir işlem uygulayabilirsiniz. Videodan da gördüğünüz gibi irice parçalar yeterli olacak. Kırmızı biber kullandım. Kırmızı biberiniz yoksa normal biber kullanabilirsiniz. Başka sebzeler kullanabilirsiniz. Çekirdekleri ayıkladıktan sonra yine bu biberleri de irice doğruyorum. Evde tatlı patates vardı. Bu tarif için bunu kullanmak istedim. Yalnız şişe dizmek çok zor çünkü çok sert. O yüzden ben bunu borcamın altına yağlayıp yine marine edip o şekilde koydum. Sebzeleri hazırladım. Şimdi marine işlemi var. Marine için de 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı kullandım. Biraz tuz, karabiber, pul biber, dilerseniz kekik, çeşitli baharatlarla güzelce karıştırıyoruz. Fırınlanmaya hazır hale getiriyoruz. Marine işlemi bu kadar. Dileğinize göre istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Sırada bu tarifi kebap yapan şeye geldik. Hellim peyniri. Normalde biz kebaplarda et kullanırız. Bu vejetaryen kebap olduğu için hellimi kullanacağız. Hellim peynirini yine böyle küp küp doğradım. İlla ki hellim peyniri kullanmak zorunda değilsiniz. Pişebilen ızgaralık çeşitli peynirler kullanabilirsiniz. Ama tuzlu bir peynir olması daha lezzetli yapacaktır. Sonra da yavaş yavaş şişleri dizmeye başlıyorum. Benim aldığım şişler çok kalınmış. O yüzden biraz dizerken zorlandım. Bazı kabaklar çatladı. Ama sonuçta güzel bir görüntü elde ettim. Burada da tatlı patatesi takmaya deniyorum. Ama aşırı sertti. Hakikaten olmadı. Onun için ben en sonda borcamın altına hepsini dizdim. Bütün patatesleri. Üstlerine de şişleri dizdim ve fırında pişirdim. Soğanları şişe dizerken yapraklarının dağılmamasına özen gösterdim. Buna siz de dikkat ederseniz başarılı sonuçlar alabilirsiniz. En sonunda da patatesleri yerleştirmek için bütün borcamı boşalttım. Patatesleri koymadan önce de borcamınızı yağlamayı unutmayın. Dibine yapışmasın. Çıkarmanız kolay olacaktır. Bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı yağlamak için yetti. Daha sonra da bütün sebzeleri borcama dizdikten sonra fırında fan açık olarak 200 derecede 15-20 dakika kadar pişirmek benim için yetti. Yine siz kontrol edersiniz üzerleri kızarana kadar sebzelerin piştiğinden emin olduğunuz vakte kadar pişirebilirsiniz. Tatlı patates kolay pişen bir patates türü. Eğer normal patates koyarsanız pişirme süreniz ona göre artacaktır. Buna dikkat etmenizi öneririm. Yemeğimiz hazır. Siz de yemek yaparken bir yandan atıştıranlardan mısınız? Bunu da hep aşçı payı olarak söylüyorum ben. Umarım keyifli bir tarif olmuştur. Bu bitmiş hali. Rengarenk bir kebabımız oldu. Vejetaryen kebap. Bu da pişmiş hali. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer yeni videolardan haberdar olmak isterseniz abone olmayı unutmayın.